Efendim herkese merhaba. Bugün konuşacağımız konu Ukrayna. Şu anda daha doğrusu son 2-3 yıldır dünyanın en çok ilgi çeken, en çok önemsenen bölgelerinden bir tanesi Ukrayna. Geçmişte belki aylarca, yıllarca ismini duymadığınız Ukrayna ismini bugünlerde belki her hafta birkaç kez duyuyorsunuz. Ukrayna'da neredeyse tüm dünya savaşıyor. Bir tarafta Rusya var, yanında Kuzey Kore'nin 12 bin askeri. İran'da Rusya'yı destekliyor. İran İHA'ları ve füzeleri Ukrayna'yı vuruyor. Belarus'ta Rusya'nın müttefiki. Çin tarafsızım diyor ama gönlü Rusya'dan yana. Diğer tarafta Ukrayna ve müttefikleri var. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, NATO ve G7 ülkeleri. Neredeyse tüm Batı dünyası, dünyanın tüm zengin ülkeleri tam takım Rusya'nın karşısında, Ukrayna'nın yanında. Güney Kore ve Japonya gibi bölge dışı devletler de işin içine girdi bile. Ukrayna bugüne kadar bu dostlarının gönderdiği silah ve mühimmat ve parayla Rusya'ya karşı savaştı. Ukrayna'daki savaş Gürcistan'dan Moldova'ya kadar, Almanya'dan Fransa'ya kadar Avrupa ülkelerinin iç kamuoyunu da ikiye bölmüş durumda. Kimilerine göre Ukrayna Savaşı aslında 3. Dünya Savaşı'nın ilk perdesi. Peki neden bu kadar önemli Ukrayna? Ukrayna savaşmaya değecek bir yer mi? Bugün Ukrayna'nın önemini anlatmaya çalışacağız. Ukrayna'nın bu kadar ön plana çıkmasının ilk nedeni siyasi. Uluslararası sistemde kabaran, güçlenen, kendisini yeterince kuvvetli hisseden Rusya, Batı'dan büyük güç olmasının onayını istedi. Beni büyük güç olarak, great powers olarak tanı dedi. Batı'nın ve küresel sistemin yöneticileri ise Rusya'yı dışladı. Rusya'ya büyük güç etiketini vermedi. Ve NATO aracılığıyla, Avrupa Birliği aracılığıyla Rusya'nın kuşatılmasına devam edildi. Moskova buna tepki gösterdi. Yani Ukrayna Rusya ile Batı'nın meydan savaşı sahasına dönüverdi. Ukrayna'nın ilk önemi buradan kaynaklanıyor. Dünyanın iki büyük gücü bu arazide, bu ovalarda karşı karşıya geldi. Ukrayna'nın ikinci önemi jeopolitik konumundan, lokasyonundan kaynaklanıyor. Ukrayna Rusya'nın kapısı ve çıkış noktası. Hem batıya doğru hem de güneye doğru. Bu açıdan bizim için de Ukrayna çok önemli. Karadeniz son 3 asır boyunca Türkler ile Rusya'nın çarpışma sahası oldu. Bundan sonra da Türk-Rus rekabeti elbette sürecek gibi görünüyor. Çünkü Karadeniz Rusya'nın sıcak denizlere en önemli iki açılma noktasından biri ve Ukrayna kıyıları Karadeniz'de dengeleri değiştirebilecek önemde yerler. Eğer Rusya Kırım'a ek olarak Ukrayna'nın diğer Karadeniz deniz kıyılarını da ele geçirmeyi başarırsa Karadeniz'de tüm güç dengesi Moskova lehine dönecektir. Rusya Karadeniz'i bir Rus gölüne çevirmeye çalışıyor. Büyük Petro'dan beri 17. yüzyıldan beri hayali böyle. Rusya Karadeniz'i tamamen ele geçirebilmek için Ukrayna'yı ele geçirmek zorunda, özellikle de Kırım'ı elinde tutmak zorunda. Aynı şekilde Ukrayna'yı yutacak bir Rusya, Orta ve Doğu Avrupa'yı sürekli tehdit altında bırakabilir. Ukrayna ovaları Polonya'ya, Romanya'ya, Almanya'ya, Orta Avrupa'ya, Akdeniz'e giden otoban yollar gibi. Ukrayna'ya kim sahip olursa bu ülkenin öbür ucuna kadar pürüzsüz bir şekilde yol alabilir. Rusya burayı kimseye bırakmak istemez. Avrupa'da burada Rusya gibi bir devleti istemez. Bizler Türkiye'yi tanımlarken çoğu zaman Asya ile Avrupa arasında bir köprü olarak tanımlarız. Ve bu tanımlamanın daha çok bize özgü olduğunu sanırız. Bizim dışımızda hiçbir devletin Asya ile Avrupa arasında bir köprü, bir kapı olmadığını sanırız. Oysa ki bu
deyiş Ukraynalılar tarafından da kullanılır. Yani Ukraynalılar da kendilerini Avrupa'nın kapısı olarak tanımlarlar. Elbette Ukrayna aynı zamanda Asya'ya da geçişin, Asya'nın da kapısıdır. Ama buradaki Asya nedir? Rusya. Rusya'nın kapısı Ukrayna. Avrupa'nın kapısı Ukrayna. Kapı olduğunuz zaman iki karşıt grup arasında bir geçiş noktası olmanız kaçınılmaz olabilir. Mesela elimde tuttuğum kitabın ismi, Plokin'in kitabı, çok bildik bir kitap. Kitabın ismi The Gates of Europe, yani Avrupa'nın kapıları. Avrupa'nın kapıları yani neresi? Ukrayna toprakları. İşte bu nedenle Ukrayna çok önemli. Avrupa kapısında düşman istemiyor. Rusya da kapısında, kapı eşiğinde düşman elbette istemiyor. İki taraf da burayı ele geçirmeye çalışıyor. Ukrayna'yı herkes için çok önemli kılan üçüncü sebep ise tarım. Ukrayna uğruna savaşmaya değecek kadar önemli bir ekonomik güce, ekonomik potansiyele sahip bir ülke. Ukrayna'ya Avrupa'nın ekmek sepeti deniyor. Tıpkı bizde Konya'ya tahıl ambarı denilmesi gibi bir şey. Ukrayna tek başına tüm Avrupa'yı besleyebilecek tahıl ürünlerini, hatta sadece tahıl ürünü değil pek çok tarım ürünlerini tek başına çıkarabiliyor. Toprakları zengin, verimli ve çok büyük. Ukrayna dünyanın en verimli toprak türlerinden biri olan kara toprakta denilen çernezyon bakımından çok zengin. Bu topraklar organik madde açısından oldukça zengin olup yüksek tarımsal verim sağlıyor. Ukrayna tarım arazilerinin verimli olmasında nehir sisteminin rolü çok büyük. Ukrayna'ya akan nehirler ülkeye alüvyonlu toprak, yani kil, silt, kum ve organik maddeler getiriyor. Yani bereket taşıyor. Bizim ülkemizde de nehirler var malum, ama bizim ülkemizdeki nehirlerin birçoğu ülkemizden toprağı söküp alıyor. Mesela Fırat, Dicle gibi ve çok derinden toprağı adeta oyarak başka ülkelere ve en sonunda da denize taşıyor. Ukrayna'ya ise pek çok yerden nehirler geliyor. Ukrayna'nın içinden de geliyor ve bunlar gerçekten çok büyük nehirler ve beraberlerinde getirdikleri zenginliği Ukrayna arazisine bu nehirler adeta seriyor tarım yapılsın diye. Ülke genelinde, yani Ukrayna'da yaklaşık 23 bin nehir olduğu tahmin ediliyor. Çok büyük nehirlerin kollarını da tabii buna katarak söylüyoruz. 23 bin nehir. Anormal bir rakam. Üstelik bu nehirlerden bazıları Dinyeper gibi, Dinyester gibi, Desna ve Prut gibi uzunlukları 1000 kilometreyi bulan, yüzlerce kilometre uzunluğunda devasa nehirler bunların bir kısmı. Ukrayna'da nehirler çok sayıda ve çok güçlü akıyorlar ve bunlar ehlileştirilmiş gibi akıyorlar. Ukrayna nehirleri sulamaya da çok uygun, suyu bol nehirler. Ukrayna yaklaşık 42 milyon hektarlık tarım arazisine sahip ve ülke Avrupa'nın en büyük tarım alanı. Türkiye'nin toplam tarım alanı büyüklüğü 23,5 milyon hektar. Ukrayna'nın 42 milyon, Türkiye'nin tüm tarım arazisi 23,5 milyon. Yani Türkiye'nin tüm tarım alanı Ukrayna'nın tarım alanlarının yarısından çok az büyük kalıyor. Yarısı kadar neredeyse. Ukrayna'nın %70'inde tarım yapılabiliyor. Türkiye'nin tarım yapılabilen topraklarının oranı sadece %30. Üstelik son dönemdeki yanlış gübreleme ve sulama nedeniyle Türkiye topraklarının sadece %2, %3 kadarının zengin diyebileceğimiz tarımda, hani gübreye vesaire çok az ihtiyaç duyan zengin toprak olduğu söyleniyor. Ukrayna'yı ise nehirler ve diğer etkenler doğal olarak gübreliyor. O yüzden Ukrayna tarım alanında bir süper güç desek yanlış söylemiş olmayız. Ukrayna özellikle buğday, arpa, mısır ve ayçiçeği üretiminde Avrupa'da ve dünyada çok önemli bir konuma sahip. Ukrayna dünyanın en büyük ayçiçeği yağı ihracatçısı. Küresel buğday ve mısır ihracatında ise
ilk 5 ülke arasında yer alıyor Ukrayna. Kısacası Ukrayna Avrupalıların dediği gibi tam bir ekmek sepeti, gıda ambarı. Nitekim Sovyetler Birliği döneminde de Ukrayna tek başına bütün Sovyetler Birliği ülkelerini besleyecek kadar üretim yapabiliyordu. Rusya bu yüzden burayı bırakmak istemiyor. Hani bazıları diyor ya, Rusya dünyanın en büyük ülkesi. Yani bir uçtan bir uca, Atlantik'ten Pasifik'e neredeyse. Ne yapacak Ukrayna'yı? Öyle değil. Tıpkı doğalgaz kaynakları gibi Ukrayna'nın lokasyonu ve tarımsal potansiyeli de Rusya için çok önemli. Bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Ukrayna'nın dördüncü büyük önemi, dördüncü önemli olma nedeni ise madenler, mineraller. Ukrayna'yı Rusya ve Batı için çok kıymetli kılan belki de en önemli nedenlerin başında madenler geliyor. Ukrayna sadece gıdada değil, doğal minerallerde de dünyanın süper güçlerinden bir tanesi. Dünyada yaygın olarak kullanılan 120 mineralin 117'sinde Ukrayna en zengin rezervlere sahip. Amerika'nın ekonomisi ve güvenliği için stratejik mineral olarak listelediği ilk 50 madenin 22'sini Ukrayna bol miktarda sağlamakta. Yani Amerika Ukrayna ile dost olursa, Rusya'nın orayı işgaline mani olursa ve kendi sistemine Ukrayna'yı katarsa, Amerika ekonomisi ve güvenliği için stratejik denilen 22 madeni Amerika bir anlamda garantilemiş olacak. Avrupa'nın en büyük uranyum rezervleri nerede? Nerede olacak? Ukrayna'da. Ukrayna başta nükleer enerji olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılan bu kıymetli mineralin en bol olduğu Avrupa ülkelerinin başında geliyor. Sonra Ukrayna Avrupa'nın en büyük ikinci demir cevheri rezervlerine sahip. Birinci en büyük demir cevherleri rezervi Rusya'da. Rusya'dan sonra Ukrayna geliyor. Biliyorsunuz demir çelik yapımında da kullanılıyor ve Ukrayna Savaşı'nın bir kısmı bu rezervlerin üzerinde cereyan ediyor. Hani diyoruz ya Pokrovsk, işte o bölgede bol miktarda demir var ve demir sanayi var. Donetsk dediğiniz bölge kömür, demir ve diğer madenler açısından çok zengin bir bölge. Rusya buraları aldığı zaman sadece düz bir araziyi almış olmayacak. Çok zengin maden kaynaklarını da almış olacak. Demir ve uranyum gibi çok kıymetli bir diğer metal ise, bir diğer maden ise titanyum. Titanyum dayanıklı ve hafif bir maden ve havacılıkta, savunma sanayinde ve diğer alanlarda bolca kullanılıyor. Mesela helikopterlerin o dönen pervanesi var ya, o pervane neden yapılıyor? Titanyumdan yapılıyor. O F-35'lerin mesela kanatlarında titanyum bol miktarda kullanılıyor. Titanyum çok dayanıklı bir madde ve hafif bir madde. Avrupa'nın tüm titanyum rezervlerinin yüzde kaçı Ukrayna'da biliyor musunuz? %90'ı Ukrayna'da. Neredeyse tüm titanyum, Avrupa'nın tüm titanyumu Ukrayna topraklarında yatıyor. Aynı şekilde Ukrayna çelik ve pil üretiminde kullanılan manganez açısından da çok zengin bir ülke. Dünyanın en büyük ikinci manganez rezervlerine sahip olan ülke Ukrayna. Ukrayna elektrikli araç pilleri ve yenilenebilir enerji teknolojileri için, mesela elektrikli otomobiller için kritik olan lityum açısından da çok zengin bir ülke. Ukrayna Avrupa'nın en büyük üçüncü kaya gazı rezervlerine de sahip. Yani yeterli yatırım yapılmış olsa Ukrayna'nın dışarıdan petrol almasına, gaz almasına bile gerek kalmayabilir yakın bir zamanda. Tüm bunlara ek olarak günümüzde çağımızda ön plana çıkan nadir elementler açısından da Ukrayna'nın zengin olduğunu görüyoruz. Grafit dahil olmak üzere pek çok nadir toprak elementleri açısından çok zengin topraklar bu topraklar. Bu elementler yüksek teknoloji endüstrilerinde elektronikten yenilenebilir enerji sistemlerine kadar askeri donanımda, uydularda, havacılık inovasyonlarında bolca kullanılıyor ve hayati öneme sahip. Biliyorsunuz Batı şu anda nadir elementlerde Çin'e bağımlı durumda.
Ukrayna gibi kaynaklar bu açıdan çok ön plana çıkıyor. Kaba hesaplamalara göre Ukrayna topraklarındaki tüm bu madenlerin değeri 26 trilyon doların üzerinde. Amerika'nın Ukrayna'ya cömert yardımlarda bulunurken tarım ve maden alanlarında gelecekte yatırım yapmak ve işletme hakları açılarından bazı imtiyazlar aldığını duyuyoruz. Yani Amerika Ukrayna'ya mali yardım yaparken, silah gönderirken bazı sözleşmelerde imzalamış. Ve demiş ki bak bu arazinin işletmesi bilmem kaç yıl bana ait. Şu madenlerin işletme hakları bilmem bizim şirketlere ait diye anlaşmaların yapıldığı da söyleniyor. Şu sıralarda Cumhuriyetçiler büyük bir telaş içerisinde Trump'ı ikna etmeye çalışıyorlar. Ve Trump'a diyorlar ki bak burası çok kıymetli bir yer. Burası Orta Doğu'nun körfez ülkeleri gibi. Petrol, gaz yok belki ama burada daha değerli şeyler var veya en az o kadar değerli şeyler var. Biz burayı bırakmayalım diyorlar Trump'a. Trump bir iş adamı, kendisine bu şekilde anlatılırsa ikna olur diye düşünenler var. 26 trilyon dolar demek Amerika'nın bir yıllık gayri safi milli hasılasına yakın bir rakam. Muazzam bir rakamdan bahsediyoruz. Trump'ın gözleri böyle dolar dolar olabilir. Trump geçmişte biliyorsunuz Amerika'nın Irak'taki en büyük hatasının Irak'ın petrol kaynaklarını almadan Irak'ı kurtarmak olduğunu söyleyip duruyordu. İşte şimdi Cumhuriyetçiler onu Ukrayna konusunda aynı hatayı yapmamaya ikna etmeye çalışıyorlar. Yani diyorlar ki biz Ukrayna'yı kurtaralım, oranın da madenini, tarımını vesaire kendimize bağlayalım. Bedava değil, karşılığı var. Çok iyi bir ticaret diyorlar. Evet sevgili izleyiciler, bugün Ukrayna neden önemli? Niçin uğruna bu kadar savaş yapılıyor? Bunu anlatmaya çalıştık ve dedik ki Ukrayna Doğu ile Batı'nın, Rusya ile Batı güçlerinin çarpışma sahası olduğu için önemli olduğu bir. İkincisi Ukrayna çok kritik bir lokasyonda jeopolitik önemi nedeniyle Avrupa'nın kapısı ve aynı zamanda Rusya'nın kapısı olması nedeniyle çok önemli dedik. Üçüncü olarak Ukrayna'nın tarım potansiyelinden bahsettik. Büyüklüğünün çok ötesinde bir üretim kapasitesi olduğunu söyledik. Ve son olarak da Ukrayna'nın kritik madenlerde, dünyanın en kıymetli madenlerinde ne kadar büyük rezervlere sahip olduğunu hatırlattık. Bu saydıklarımız Ukrayna'nın önemli olması için yeter de artar nedenler. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki yayında buluşmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.